Evet sevgili dostlarım, bugün sizlerle birlikte tavuk pastet yapımı, şöyle ismi Argetta isminde yazan marketten aldığımız ekmeğin üstüne sürülen bir yemek. Çok lezzetli ve çok yani güzel bir yemek. Şimdi içinde neler var onları size göstermek istiyorum. Tavuk yağımız var, tavuk kıymamız ve tavuk karaciğerimiz, doğal güzel bir yiyecek. Tavuk yağımızı nasıl çıkarttık? Yani birkaç tavuktan bazı bölgelerinden, yağlı bölgelerinden yağ alıp makinede çekiyoruz. Ya ekstradan zaten biraz et var içinde, tavuk eti. Ama yağlı. Yağlı. Ondan sonra sadece tavuk e, işte but olsun, göğüs olsun. Ondan kıymamızı da çektik. Şimdi sadece karaciğerimizi kaldı. Onu da makinede çekip ondan sonra salam şeklinde streç folyoyla sarıp folyoyla onu rulo gibi sarıp yani salam şekli alıp onu suda haşlamamız gerekiyor. İşte yani kolay bir tarif. Ya ne zor ne de kolay, yani o kadar da zor değil, o kadar kolay, yani kolay da değil çok, çünkü bazı aşamalar var, onları hani yapamazsan kesin olarak rulo şeklinde yaptığımız salam sertleşir, çünkü suda haşlamamız gerekiyor onları pişmesi için. Onu çok fazla haşlarsak salam gibi olur, o zaman bu ekmeğin üstüne sürülüyor ya, o zaman onu süremeyiz ve yemek yani salama dönür. Onun için ona dikkat etmemiz gerekiyor. Aşama aşama beni izlerseniz umarım yani %90 diyelim ki aynısını yaparsanız dostlarım. Çünkü bu yemek dikkat gereken bir yemek. Dikkatli olmazsak yani hep yani salama dönür, daha doğrusu. Bizim amacımız da salam yapmak değil. Şöyle bir pastel yapıp onu ekmeğimizin üzerine sürüp öyle yemektir. Çünkü bazı insanlar ve çocuklar olsun tavuk ciğerini sevmiyor ve amacımız böyle yapıp tavuk ciğerini katıp çocuklarımız ve büyük ya başka birileri yesin, ya yiyebilsinler diye. Çünkü oysa ki o kadar yararlı olduğunu çoğu insan biliyor. Şimdi dostlarım, şimdi çektirdiğim yağı makinede çektim ve tavuğun kıyması, onu da makinede çektim. Şimdi kalan sadece karaciğeri makinede çekelim. Ondan sonra sizlere aşama aşama videoyu yapıp size göstermeye çalışacağım. Eskiden fabrikada çalıştım. Yani bunu nereden biliyorsun derseniz hiçbir videoda yok. Yani bunun yapılış şekli, yani bu pastel şeklini hiçbir videoda göremedim. Ve sizlere inşallah yararlı olan bir video çekiyorum. Siz de yapıp evde yiyebilirsiniz. Çünkü bir tanesi bunun, yani o kadar hani parayı tam olarak demek istemiyorum, pahalı geliyor arkadaşlar. Şöyle küçük, yani çok küçük bir miktar, yani pahalı bir yemek. Onun için biz şimdi bunları yapıp kendimiz, bakın ne kadar, bundan kat kat fazla çıkartırız ve karlı oluruz dostlarım. Siz de yapıp evde öyle buzdolabına atıp sonradan çıkarıp çocuklarınıza veya kendiniz ekmeğin üzerine sürüp yiyebilirsiniz. Ben yapmayı geçiyorum dostlarım. Videoda kalın. Evet dostlarım, nereye kadar geldiğimizi size gösterelim. Ben makineden çektim karaciğerimi. Ondan sonra şöyle göstereyim. Şöyle pasatörümden hepsini teker teker pasatörden geçirdim. Çünkü hani bunu ince kıyılması gerekiyor. Yani pasatörle geçilmesi gerekiyor.
geçilmezseydi sadece kıyma makinesinde geçsen, yani çektirsen olmuyor. Yani istediğimiz kıvama eremez ekmeğin üzerine sürmek için. Şöyle makineden geçtim. Şimdi burada ne var? Burada 1 kilo tavuk kıymamız var. Sadece et kıyma. Ondan sonra 30 yani 300 gram 250-300 gram karaciğerimiz var ve 150 gramda 150-200 grama yakında tavuk yağı var içinde. Bunlara çok dikkat edin. Yani 150 gram, 300 gram ve 600 gram olsun. Bunları böyle sıralamalı koymalısınız. Çünkü istediğiniz kıvama gelmez. Bunlar ince püf noktaları. Bunları iyice bir yere yazın isterseniz. Hani yapmak isteyen ille böyle yapmalı. Çünkü salam olur. Yani fazla katırsanız veya fazla karaciğer katırsanız o zaman sıvık olur. Yani tutmaz. Yani salam sertleşemez yani. Birazcık ne kadar da olsa yani biraz şey olması gerekiyor. Misal şöyle hani ekmeğin üzerine sürülmesi gerekiyor. Biz bunu fazla yapırsak ekmeğin üzerine sürülmez. Su gibi akar gider. Şimdi ben bunların üçünü de bir anda pasatörle geçirip ondan sonra şu folyo ile birlikte salam şeklini veririm dostlarım. Evet, şöyle hazır. Şimdi şöyle bakalım. Hissetmeniz gerekiyor. Yani birbirini de alıp ekmeğin üzerine sürülebilir şekilde olması gerekiyor. Şimdi mükemmel olmuş. Şimdi sarılışa geçiyoruz. Evet. Makineden geçirdikten sonra içine baharatlardan sadece karabiber ve tuz koyuyoruz. Başka bir şey katmıyoruz. Karabiber şu kadar. Yani yarım çorba kaşığı karabiber koyuyoruz. Ve tuz miktarı da bir kaşık. Tuz miktarı da bir kaşık. Yarım kaşık karabiber, bir kaşık da tuz. Эта песня посвящается двум возлюбленным голубкам, мексиканцу и русале. Ben seviyorum seni, bana bir sen lazımsın. Yollar yordu beni, seviyorum seni. Ben seviyorum seni, bana bir sen lazımsın. Yollar yordu beni, seviyorum seni. Он все еще любит тебя, не забудет тебя никогда. Хочет шанса от тебя, ты ему одна нужна. Смысл жизни без тебя, года 3 назад встретил тебя, изменилась жизнь моя, я полюбил тебя. Ждать не устал и не устану, когда же я снова счастлив стану. Но нет несчастья без тебя, ты теперь все, что есть у меня. Я не забуду тебя никогда. Ben seviyorum seni, bana bir sen lazımsın. Yollar yordu beni, seviyorum seni. Ben seviyorum seni, bana bir sen lazımsın.
расстоянии. Ты у него в подсознании. Каждая мысль, каждая тоска, этому всему ты одна вина. Гранит хром, ударит гроза, ставим эти ожидания. Я никогда не отпущу тебя, так не устал и не устану. Когда же я снова счастлив стану? Sarılış böyle oluyor dostlar. Dikkat edilmesi gerekiyor. Yani çok fazla sıkı sarırsak eğer tencerede haşlama şeyinde, hani haşlamaya başladığı zaman, kaynatmaya başladığı zaman onu patlayabilir. Onun için biraz yumuşak bırakıyoruz. Önemli olan bize hani pişmesi, yani doğrusu. Salam yapmıyoruz. Salam olmadığı için hani çok fazla sert sarmadım. Yani biraz serbest bıraktım. Sadece haşlayıp yani pişmesi gerekiyor. Hani yenilebilsin diye. Şimdi haşlamaya geçiyoruz. Evet, tenceremize suyu koyduk. Ve şimdi teker teker şöyle içine bırakıyoruz. Hepsini şöyle. Şimdi kaynamaları bekliyoruz. Neden kaynak ateşe bırakmadım? Çünkü eğer su kaynarken, yani su 100 dereceye vardıktan sonra onları atırsak hemen dış tarafı haşlanır, salam olur. Yani sertleşir. Şimdi ocağın içinde bırakıp yarım saat durmaları gerekiyor. Evet dostlarım, gördüğünüz üzere rulo şeklinde, yani salam şeklinde verip onları koydum. Şimdi tencerede aşağı yukarı bir 30-40 dakikaya yakın, yani bir kaynamaya başladıktan sonra yarım saat soğuğu durdurup onları tencereden çıkartırız ve ne kıvamda olduğunu görürsünüz dostlarım. Ondan sonra bunu açıp görürsünüz, kıyaslama yapıp yani nasıl aynı şekilde olduğunu size gösteririm. Videoda kalın dostlar. Beğendiyseniz beğeni tuşuna ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Böyle yapılmamış videoları size gösteririm. Şu ana kadar hiçbir videoda görmedim. Yani benim araştırmalarıma göre bu yemeği, yani bu sürme pasteti hiçbir videoda görmedim. Ve ben yani fabrikada çalıştığım için biliyorum nasıl yapıldığını. Yani çalışmasaydım bilmezdim, size de göstermezdim. Bildiğim için yapıp size gösteriyorum. Çok yararlı bir video olur bence. Yani benim tahminim öyle. Çoğu insan bunun yapıldığını, nasıl yapıldığını bilmiyor. Belki başka bir videoda, eğer sizlerin isteği olursa, salam nasıl yapıldığını da gösteririm. Yavaş yavaş yani mertebe mertebe, yavaş yavaş öteki videolarda sizlere ne istediğinizi, yani şeylerde yazırsanız, isteklerinizi bize gönderirseniz yapmaya çalışırım elimden geldiği kadar. Şimdi kaynaya dursun. Yarım saat sonra yine videoyu açıp size nasıl olduğunu size gösteririm ve ekmeğin üzerine nasıl sürüldüğünü. Ve çok güzel ve çok sağlıklı bir tarif. Yani karaciğer ve sadece tavuk etinle yapılan bir yemektir. Şimdi videoda kalın dostlarım. Evet dostlar,
gördüğünüz üzere rengini değiştirdi. Şöyle rengini daha kapalı renk aldığı zaman 10 dakika, daha 10 dakika ocağın altını kapatıyoruz. Videoda kalın. Evet dostlarım, kaynatıp çıkarttım. Tam kıvamı aldılar. Çok sıcak, çok acayip sıcak. Şöyle yapalım. Şöyle bunun içine göstereyim. Küçük bir tane, en küçüğünü. Evet. Şimdi ekmeğimiz burada. Şu an hala açmadım. Gördüğünüz üzere kıvamı mükemmel bir şekilde kıvamı olmuş. Şöyle. Mükemmel bir şekilde yiyebiliriz. Ve şimdi sırada bu açmadığımızı açalım ve ondan koyalım bakalım. Evet. Gördüğünüz üzere aynı şekilde, sadece bunda biraz daha fazla yağ kullanılmış ve daha az karaciğer kullanılmış. Ben 150 gram karaciğer kullandım. Demek ki onlar 100 gram. Yani 1 kiloda 100 gram kullanılmış. Belli oluyor. Şöyle. Bakın benimki biraz ekstradan karaciğer şurada. Bunda biraz daha az karaciğer. Aynı ikisinin de lezzetlerine bakalım. Evet. Evet. Aynı. Benimkinde biraz bir tık daha karaciğerin tadı geliyor. Bunda ise biraz daha yağ ekstradan gelmiş. Ona göre dostlarım mükemmel bir şekilde. Evet sevgili dostlarım, gördüğünüz üzere mükemmel bir şekilde oldu. Ben şöyle yapıp ikisini de hala çok sıcaklar. Onları bu açtığımızı bir günde yememiz gerekiyor. Bu yaptıklarımızı da çok sıcak. Yaptıklarımızı da soğuduktan sonra buzdolabına koyup birkaç gün durabilir, yani hiç açılmadan durabilir. Ondan sonra çıkarttıktan sonra biraz sertleşme olabilir. Sertleşmeyi de gidermek için pasatörde geçebilirsiniz. Yani öyle aynısı böyle olur. Çünkü üzerini kapatmadık mı sertleşmeye başlıyor.
ve bozuluyor, çabuk bozulabilir. Şimdiden afiyet olsun dostlarım. Video izlediğiniz için teşekkür ederim. Ve öteki videolarda yorumlarınızı bekliyorum dostlarım. Şimdilik bu kadar. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.